Merhaba, Şöhretin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Zaman güller zamanı. Burası balkonum. Balkonumda bir saksıda Isparta güllerim var. Bu sene çok güzel güller verdiler. Ben de bunları değerlendirmek istedim. Gül şerbeti ve gül reçeli yapmak istedim. İşte bu tarifimi sizinle paylaşacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi rengi, kıvamı çok güzel bir reçel oldu. Tadı da çok güzel oldu. Aroması çok yüksek. Bizim evin gurmesi tadım testi yapsın size şimdi. Sevgili kızım beğenmediği hiçbir şeye beğendim demez. Ama beğendiği bir şeye de kesinlikle evet beğendim der. Güzel mi? Beğenmiş. Videom biraz uzun olacak arkadaşlar. Ama her adımını dakika dakika size anlatıyorum. Püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel gül reçelleriniz olacak. Arkadaşlar bu tekniği sadece size bilmeniz için gösteriyorum. Gül yapraklarımızı kopardığımız zaman diplerindeki beyaz kısımları isterseniz kesebilirsiniz. Bazı tariflerde ya da yorumlarda biraz bunun tadını kekremsi yaptığı söyleniyor ama ben böyle bir tatla karşılaşmadım. Belki de damak tadıma uyduğu için karşılaşmamış olabilirim. Siz isterseniz bu şekilde uçlarını kesebilirsiniz. Bunlar da yeni topladığım dalından karadutlarım. Bunlardan da karadut şurubu yapacağım. Her yıl kış için yaparım ve saklarım arkadaşlar. O videomu da izlemeyi unutmayın. Bunlar da mahallemizin kırmızı gülleri. Bunlardan da reçel yapabilirsiniz. Güzel bir renk verir. Yapraklarını koparmadan böyle başlarıyla yıkadım, güzelce temizledim. Solmasınlar diye su dolu bir kapta beklettim. Çünkü hemen yapma imkanım yoktu. Solmalarını istemedim. Size en güzel gül reçeli tarifini vereceğim arkadaşlar. Birçok kişiyle konuştum, birçok video izledim ama en güzel tarifi Isparta'da yaşayan Zarife arkadaşım var. Ondan aldım bu güzel gül reçeli tarifini. Bayağı bir uzun telefon görüşmeleri, WhatsApp yazışmaları oldu. İşte dediğim gibi bu güllerin dip kısımlarını kesebilirsiniz ama ben kesmeyeceğim. Şimdi çok önemli bir püf noktasından bahsedeceğim arkadaşlar. Bunu da Isparta'da yaşayan arkadaşım söyledi. Bu gülün göbeğindeki polenleri kesinlikle ve kesinlikle gül reçelinizin içine karıştırmayın. Gül yapraklarınızın içine karışmasın. Bu polenler reçelinizin içine karıştığı zaman reçelinizin tadı çok kötü oluyormuş arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın o kötü tadı geçiremiyormuşsunuz. O yüzden bunlara dikkat edin. Bu çok önemli bir püf noktası. Diğer bir püf noktası da arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu gül yaprakları irice. Gül reçelinizi yerken ağzınıza kocaman kocaman gül yaprakları gelmesini istemiyorsanız bir mutfak makasıyla küçültüyorsunuz onları. Küçültmenizi tavsiye ederim. Ve güllerinizi temizlerken bu göstermiş olduğum yöntemle temizleyin. Biraz önce göbeğini çıkardığım yöntemi denemeyin. Çünkü o zaman içindeki o minik gülün göbeği ve polenleri gül yapraklarının içine karışıyor. Çok keyifli arkadaşlar gül reçeli yapmak. Hem bir terapi gibi oluyor hem de sizi çok güzel rahatlatıyor. Çok güzel bir koku salıyor etrafa. Şimdi diğer önemli bir püf noktasına geldik. Eğer reçelinizi yerken ağzınıza böyle gül yapraklarının gelmesini istiyorsanız gül mayası yapmadan önce bir avuç taze gül yaprağınızı ayırın. Bunu reçel yaparken kullanacağız. Yine üzerini güzelce streçliyoruz, dolaba kaldırıyoruz. Güllerimizin gramajını ölçeceğiz şimdi. Kaç gram geldiğini ölçelim. Çünkü ona göre şekerini, suyunu koyacağız. Gül topladım. 50 gram kadar daha gül ilave ettim. Toplam 150 gram gül yaprağından size reçel yapacağım. Önemli bir püf noktasına geldik yine. Gül reçelinin kalbi. Burası çok önemli. Gül mayası hazırlayacağız. Bunun için ihtiyacımız olan yarım çay bardağı toz şeker, yarım çay kaşığı limon tuzu. Orijinal gül reçeli tarifinde limon tuzu kullanılıyor. O yüzden ben de burada limon tuzu kullanacağım. Gül yapraklarımızı derin bir kaba alıyoruz. Renk, koku muhteşem.
Şekerimizi gül yapraklarımızın üzerine döküyoruz. Ve limon tuzlarımızı arkadaşlar, elinizde bir havan varsa havanla da dövebilirsiniz. İyice eziyorum. Çünkü iri taneli olduğu için homojen dağılmayabilir. Güzelce eziyorum. İyice toz haline getirdik. Limon tuzumuzu da ilave ediyoruz. Ellerimizle güzelce ovuştura ovuştura eziyoruz. Mis gibi gül kokuyor. Tam bir aromaterapi. Beni gerçekten çok sakinleştirdi ve gülün de böyle bir etkisi var. Gül yağının, mesela gül suyunun kişiyi rahatlatan, ferahlatan bir tarafı var. Bakın böyle görmüş olduğunuz gibi iyice ezildi. Suyu çıktı. Ellerim çok güzel kokuyor. Siz isterseniz bu aşamada eldiven de kullanabilirsiniz ama ben eldiven kullanmak istemedim. Bakın ne kadar güzel suyu çıktı. Peki gül mayası neden yapılır? Gül mayasının yapılmasının en önemli sebeplerinden arkadaşlar, 1. Reçelimize koku verecek. 2. Kıvam verecek. 3. Çok güzel bir renk verecek. İşte gül mayası reçelimizin en önemli püf noktası. Diğer en önemli püf noktası da, eğer gülleriniz çok fazla olursa, ne bileyim 1 kilo 2 kilo falan olursa, gül mayanızı hazırladığınızda onları bir cam kavanoza basıyorsunuz arkadaşlar. Buzdolabının en dip yerine saklıyorsunuz ve reçeliniz bittikçe oradan çıkarıp reçel yapabiliyorsunuz. Bu da önemli bir püf noktası. Bunu 1 yıl kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Ama benim az olduğu için maalesef buzdolabına kaldıramadım. Ya da buzdolabı poşetine koyup buzlukta da saklayabilirsiniz. Daha sonra gül mayamızı küçük bir kaba alıyoruz. Ne kadar az görünüyor değil mi? Ama bu kadar gül yaprağından ortalama 800 mililitre reçel yapacağız. Üzerini güzelce streçle kapatıyoruz. Buzdolabında en az 2 gün dinlendiriyoruz. Ne kadar uzun dinlenirse o kadar güzel reçeliniz olur. Evet, 2 gün sonra Isparta'nın orijinal gül reçeli tarifi için malzemelerimiz. Tabii ki gül mayası. En önemli püf noktalarından bir tanesi gül mayamız. Ve gül reçelinizi yerken ağzınıza gül yaprakları gelmesini istiyorsanız taze gül yaprağı. Ama istemiyorsanız bunu yapmayabilirsiniz. 4-4,5 su bardağı toz şeker, damak tadınıza göre. Ben 4 su bardağı kullandım. 3 su bardağı içme suyu ve yarım çay kaşığı limon tuzu. İçme suyu kullanın arkadaşlar. Kullanırken içinde böyle hani çeşmeden akan suyun bazen değişik bir koku ve tadı oluyor. Onu sevmiyorum. Toplam 3 su bardağı su kullanıyoruz. Suyu güzelce kaynatıyoruz. Suyumuzu kaynattıktan sonra bunu kaynayan suyun içerisine atıyoruz. Gördüğünüz gibi gül yaprakları beyazlayacak. Endişe etmeyin, bu çok normal. Çünkü burada rengini, kokusunu suya verecek güllerimiz. Kaynamaya başladıktan sonra 10-12 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar. Çok uzun süre kaynatmayacağız. 10. dakikada gül yapraklarımız yumuşadı mı yumuşamadı mı diye kontrol edeceğiz. 10 dakika sonra gül yapraklarının pişip pişmediğini nasıl anlayacağız? Böyle içinden alıyoruz. Ağzımıza alıp çiğnediğimizde yumuşak mı yoksa gıcır gıcır ses geliyor mu? Eğer yerken gıcır gıcır ses çıkarıyorsa bir 2 dakika daha pişirin. Pişirirken de mutlaka kapağını kapalı tutun arkadaşlar. O güzel gül yağının aroması kaçmasın. Tekrar yumuşamış mı diye bakıyoruz. Evet, gül yapraklarımız yumuşamış. Yumuşayan gül yapraklarımızı suyun içerisinden çıkarıyoruz. Evet, hepsini süzdük. Güzelce sıktım. İçinde kalan suları da süzdürdüm. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel oldu. Eğer sadece pembe gül kullansaydık rengi pembe olacaktı.
Evet, 4-4,5 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyoruz. Kısık ateşte 10 dakika kaynatıyoruz. Ve fokur fokur kaynatmayın. Şimdi kıvam testine bakıyoruz. Kıvamına baktık. Evet. Bence hazır. Kıvamı da iyi. Şerbetimiz hazır olmuş. Gül yapraklarını ekliyoruz. Diğer bir püf noktası. Gülleri ekledikten sonra kısık ateşte 10 dakika pişiriyoruz. Fazla pişirmeyin. Kapağımızı kapatıyoruz. Ara ara kapağı açıp karıştırıyoruz. 10 dakikanın sonunda tekrar bir kıvam testi yapacağız. İkinci kıvam testimiz. Bence olmuş. Bu aşamada yarım çay kaşığı limon tuzumuzu ekliyoruz. Karıştırıyoruz. 1 ya da 2 dakika kaynatıyoruz. Üçüncü ve son kıvam testi. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar cam tabağa koyuyorum. Buzluğa kaldırdım onu. Kıvamını size gösterebilmek için. Sıcak sudan geçirdiğimiz kavanozlara reçellerimizi koyuyoruz. Siz isterseniz bir gece dinlendirdikten sonra da kavanoza koyabilirsiniz ki o zaman daha güzel olur. Ama ben sıcak sıcak koymayı tercih ediyorum. Rengi ve kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar, görüyor musunuz? Şeker pembesi. Rengi koyu pembe. Gönlüm sende. Bakın kıvamı gördünüz mü? Böyle bu şekilde olacak kıvamı. Dediğim gibi sürelere, dakikalara ve tekniğe dikkat ederseniz tam kıvamında gül reçeli yapabilirsiniz. Güzelce kapaklarını kapatıyoruz. Kavanozları ters çeviriyoruz. Bu görmüş olduğunuzda hem sunum için hem de kahvaltıda yemek için ayırdım. Evet, bir tarifimizin de sonuna geldik. Umarım orijinal Isparta gül reçeli tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerimden haberdar olabilmek için zil butonuna basmayı da unutmayın. Afiyet olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.